Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. 3. bölümdeyiz. Bu bölümde Sıkıysa Yakala diye yeni bir hikaye kurgulayacağız. Bu hikayeyi kurgulamak için bu sefer 7 farklı kart kullanacağız. Her bölümde ben kart sayılarını gittikçe arttıracağım arkadaşlar. Yani gün gelir inşallah böyle 50-60 tane kartı ben buraya sıralayacağım. Ve hepsini siz hatırlayabileceksiniz. Yani İngilizcesini hatırlamakta zorlansanız bile kurgulamış olduğumuz hikaye üzerinden o kelimeleri geri getirme biraz da sizin için kolay olacaktır. Şimdi bu serinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu teknikle ilgili, bu yaklaşımla ilgili, Hafıza Sarayı tekniği ile ilgili küçük bir açıklamada bulunmam gerekiyor. Lütfen sabrınızı rica ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Farkında olarak dersleri takip ettiğiniz zaman, bazı şeylerin bilincinde olarak bunları takip ettiğiniz zaman verimini daha fazla alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, kurguladığımız hikayeler burada çok saçma, biliyorum. Emin olun buradaki geçen kelimeleri ben sıradan bir hikaye içerisinde verirsem hemen unutursunuz. Saçma olmasının sebebi şu. Buradaki hikayeyi biz birlikte kurgulamaya çalışırken siz de onun içerisinde ana karakteri olacağınızdan dolayı ve hikaye içerisindeki olayların alışılagelmişliğin dışında olduğundan dolayı algılarınızı tam açmanıza sebep oluyor. Yani kendinizi tam verebiliyorsunuz. Tabiri caizse beyninize karşı bir oyun oynamış oluyoruz. Algılarınızı tam açmış olduğunuzdan dolayı böyle bir fırsatı yakaladığımız an bu kelimeleri o hikaye içerisinde beynimize kabul ettiriyoruz. Yani burada kurguladığımız hikaye yarın öbür gün hatırlasanız da hatırlamasanız da sizin için pek fazla bir anlamı olmayacaktır. Ancak bu hikayeyi biz kurgularken içinde geçen kelimeler gündelik hayatta çok sık kullandığımız kelimeler olduğundan dolayı beynimize böyle bir oyun oynayarak bu kelimeleri kendimizde kalıcı hale getiriyoruz. Yarın öbür gün burada öğrendiğimiz bu hikayeyi unutsak bile bizim için bir değişen bir şey olmayacak. Hatta tam tersi seviniriz. Yani niye tutalım ki böyle bir saçma hikayeler, değil mi? Bizim için önemli olan kelimeleri kalıcı hale getirmek ve kelimelerin de kalıcı hale gelmesi için o kelimeleri siz anlamlı cümleler içerisinde görmeniz lazım. Evet, bu şekilde uyarımı da yapmış olayım. Hemen kartlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Evet, police. Polis biliyorsunuz. Knife, knife değil, knife. Knife, tamam mı? Kitchen, mutfak. Parachute, paraşüt atlamak. Parachute, aynı zaten Türkçe ile. Ant, karınca. Şu gördüğünüz ant, karınca. Armchair, koltuk. Hide and seek, hide and seek, saklambaç. Snail, şu gördüğünüz salyangozlar saklambaç oynuyor. Burada da işte 1'den 20'ye kadar, 50'ye kadar, 100'e kadar sayıyor ya. İşte bunlar da bu şekilde sayıyor. Ancak buraya kadar ulaşmış. Sleep, kayma, yani ayağın kayıp düşmesi. Take a selfie, selfie çekmek. Bu arkadaş düşerken selfie çekiyor. Jazz, caz müzik. Judge, yargıç veya hakim de diyebiliriz. Judge, gitar çalıyor. Tea, çay. Turtle, kaplumbağa. Şimdi gelelim hikayemize. Bu sefer biraz daha karmaşık. Hemen gözünüz korkmasın arkadaşlar. İş bende. Sorumluluk bende. Sizden tek istediğim geriye yaslanın. Sadece benim dediklerime odaklanın. Tamamdır. Öğreniminizden ben sorumluyum. Tamam mı? Sorumluluk bende. O yüzden bana bırakın. Bu sizin ev haritanız. Dışarıdan koşarak geldiğinizi hayal edin. 1 numaraya doğru böyle. Can havliyle koşa koşa geliyorsunuz. Çünkü peşinizden bir tane polis arabası geliyor. Ve bu arabayı süren de memur bıçak. Polis memuru bıçak. O sizi kovalıyor. Evinize apar topar giriyorsunuz. Bunu hayalinizde kurgulayın. Koşarak içeriye giriyorsunuz ve bakıyorsunuz ki girişte bir tane koltuk üzerinde karınca size bakarak şöyle sesleniyor. Diyor ki mutfağa git, oraya saklan, mutfağa saklan diye böyle bir telkinde bulunuyor. Ve siz de mutfağa doğru koşuyorsunuz. Mutfağın kapısından girer girmez böyle pat diye atlıyorsunuz. Neden? Paraşütünüz var. Karıncanın mutfağa saklan demesi üzerine koşarak gidiyorsunuz ve mutfağın kapısından girer girmez paraşüt böyle açıyorsunuz pat diye. Ve paraşütle dolaşın. Nasıl dolaşacaksınız? Mutfağın içerisinden böyle ta kendi yatakhanenize gidiyorsunuz. Ve oraya iniş yapın. İniş yaptığınız yerde bir ağacın dibi olsun. Tamam mı? Kendi odanızda bir ağacın dibine iniş yapıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki orada salyangozlar saklambaç oynuyorlar. Ve siz de diyorsunuz ki ben de oynamak istiyorum. Bunu söyleyin. Bunu yapın. Salyangozlarla konuşun halen. Deyin ki ben de oynamak istiyorum. Onlar da desin ki tabii gel. Buyur, tabii ki sen de oynayabilirsin desinler mesela. Ve siz de saklanmak için koşun. Şuraya doğru koşun. Burada salyangoz saymaya devam ederken siz de koşun. Can havliyle koşarken ayağınız kayıp böyle yere doğru çakılın. Bunu o kadar dramatik bir şekilde yapın ki, o kadar abartılı bir şekilde olsun ki
Hani bu Tom ve Jerry'deki Tom'un ya da Jerry'nin koşması gibi koşun. Ve koşarken buradaki bu ıslak zemin, kaygan zemin var ya, wet floor yazıyor mu? Evet, wet floor yazıyor. Orada ayağınız kaysın, böyle havada takla atarken, gerekirse takla attırın. Bir selfie çekinin. Tamam mı? Kendi yüz şeklinizi hayal ederek şöyle bir selfie çekinin. Sosyal medyada paylaşacağım düşüncesiyle çekinin o anda. Ve bu şekilde yere düştükten sonra bir tane caz grubu size bakarak gülsünler. Sizin bu halinize böyle azıcık ya da komik bir müzik çalsınlar mesela, fark etmez. Bununla bir bağlantı kurun. Abartılı bir şekilde gülsünler, böyle çalsınlar, oynasınlar, sizin düşmenize, böyle bir düşerken de selfie çekmenize dalga geçsinler gerekirse. Ve siz de onun yanına gidin, deyin ki sizi dava edeceğim. Ve dava etmek için de yargıca gidin. Yargıç var ya burada oturan. Veya hakim. Hakime gidiyorsunuz ve bunları dava etmek istiyorum deyin. Hakkınızı ararcasına söyleyin. Bakın bunu yapın çünkü gerçek hayatta yarın öbür gün işinize yarayacaktır. Muhakkak hakime gideceksiniz. Muhakkak birilerini dava edeceksiniz. Evet, biz burada belki de saçma şeyler yapıyor olabiliriz ama buradaki cümleler gerçek hayatta çok sık kullanacaksınız. Belki de en az kullanacağınız burada paraşüt olabilir. Onun dışında hepsini aşırı sık kullanacaksınız. O yüzden abartılı bir şekilde gidin hakime, deyin ki ben bu adamları dava ediyorum. Dava açmak istiyorum. Hakim de size desin ki parayı veren düdüğü çalar. Yani rüşvet. Rüşvet teklifinde bulunduğunuzu varsayalım. Ona rüşvet teklif edin siz. Hakim de size desin ki rüşvet olarak bana bir tane klasik gitar getireceksin ve bir tane de kaplumbağa. Tamam mı? Bana bir tane kaplumbağa ve bir tane de klasik gitar getireceksin desin. Rüşvet bu. Ve siz de bu rüşveti kabul edin. Tamam deyin. Ben rüşveti kabul ediyorum deyin. Ve hayalen bu klasik gitar ile kaplumbağayı siz getirin, verin. Bunun sonucu da yargıç caz grubuna desin ki sizleri 5446 seneliğine hapis cezasına çarptırıyorum falan desin. Ve bu hükmü verirken siz de orada durun, dinleyin sesli bir şekilde. 5446 yıl hapis cezasına çarptırdığını söylesin. Devamında gerekirse siz de mutlu olun ve bizim yargıç, hakim klasik gitarını çalarken bu taraftan da kaplumbağası tavşan kanı çayı yudumlasın. Evet, şimdi tekrar hatırlayalım en baştan. Koşa koşa geliyorsunuz eve. Neden koşarak geliyorsunuz? Çünkü peşinizden gelen kim var? Polis var. Memur kim? Bıçak. Evinizden içeriye giriyorsunuz. Kiminle karşılaşıyorsunuz? Evet, bir tane koltuk üzerindeki karıncaya. Karınca size ne diyor? Mutfağa koş, oraya saklan diyor, değil mi? Siz de mutfağa doğru koşuyorsunuz ve mutfağın kapısına girdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Girer girmez paraşütünüzü açıyorsunuz, değil mi? Paraşütünüzü aça bu şekilde evin içerisinde dolaşarak buraya geliyorsunuz. Burası neresi? Sizin odanız. Oraya iniş yapıyor musunuz? Evet. Neyin dibine iniş yapıyorsunuz? Bir tane ağacın. Ağacın dibinde neler vardı? Salyangozlar, değil mi? Salyangozlar ne yapıyordu? Saklambaç oynuyorlar, değil mi? Burada. Pardon, şeyi göstermemişim. Evet. Buradan paraşütle şöyle gittiniz. Ve burada ağacın dibine iniş yapıyorsunuz kendi odanızda ve orada salyangozlar saklambaç oynuyor. Siz ne diyorsunuz bunlara? Ben de oynamak istiyorum diyorsunuz. Kabul ediyorlar mı? Evet. Ve siz de saklanmak isteyerek şöyle koştuğunuz zaman ne oluyor burada? 5 numarada. Ayağınız kayarak düşüyorsunuz. Düşerken ne yapıyorsunuz? Selfie çekiniyorsunuz, değil mi? Şu şekilde selfie çekiniyorsunuz. Ve dramatik bir şekilde düşüş yaparken sizi izleyen birileri var. Kim bunlar? Caz grubu. Buradaki caz grubu. Ve sizin düşmenize ne yapıyor bu adamlar? Yerlerde yatarak gülüyor gerekirse, böyle kahkahayla falan. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Onları dava ediyorsunuz. Kime? Yargıca, hakime dava ediyorsunuz. Ve hakim sizden ne istiyor? Rüşvet talep ediyor, değil mi? Rüşvet. Rüşvet olarak siz neyi veriyorsunuz? Ya da hakim ne istiyor? Bir tane klasik gitar ile kaplumbağa. Bunu verdikten sonra hakim caz grubuna kaç yıllığına ceza veriyor? 5446 yıl boyunca, değil mi? Siz mutlu oluyor musunuz? Evet. Devamında ne oluyor? Bizim yargıç, hakim, klasik gitarını çalarken kaplumbağası tavşan kanı çayını yudumluyor, içiyor. Şimdi gelelim hikayenin Türkçe versiyonuna. Sıkıysa yakala
Bu sefer biraz daha zorlaştırılmış bir cümlelerle kurguladım arkadaşlar. Ama yine de değişen bir şey yok. Mantık hep aynı. Kim ne yapar, kim ne yapar? Ya da kim ne yapıyordu? Kim ne yapacak? Bütün mesele bunun üzerine kurgulu arkadaşlar. Kim? Polis ne yapıyordu? Kovalıyordu. Kimi? Beni işte. Polis kovalıyordu beni şeklinde söylemeniz lazım. Şimdi lütfen videoyu duraklatın. Zaten geleneğimiz bu. Videoyu duraklatacaksınız. Geçen zaman olsun, hiç problem değil. Bunların İngilizcelerini siz kendiniz yapmaya çalışın. Yazarak yapın, sesli bir şekilde yapın. Biraz daha tahmin edin, hata yapın lütfen. Hata yapın. Bırakın hata yapın. Şu hata değil. Benim tercümemle sizin tercümeniz ikisi aynı olmadığı zaman bu hata değil. Kendinizi farklı farklı cümlelerle, farklı farklı kelimelerle de ifade edebileceğinizi unutmayın. Şimdi videoyu duraklatın ve yapın arkadaşlar. Yapacağınızı varsayarak ben anlatmaya devam edeceğim. Polis beni kovalıyordu. İlk başta sıkıysa yakala. Catch me if you can. Böyle bir film vardı, tavsiye ederim. Tom Hanks ve Leonardo DiCaprio'nun oynadığı muazzam bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Catch me if you can. Catch, yakala me, beni. Beni yakala. If you can, yapabilirsen. Yani sıkıysa yakala. Polis beni kovalıyordu. Yani the police were chasing me. Officer Knife was shouting. Officer, memur. Knife, bıçak, was shouting. Bağırıyordu. Ne diye bağırıyordu? I'll catch you. I will catch you. Bunun kısaltılmış hali. I'll catch you. Ben seni yakalayacağım. Evime girdim. Koltuğun üzerine karınca mutfağa saklan dedi. I entered my house. The ant on the sofa said, hide in the kitchen. Koltuğun üzerindeki karınca bana dedi ki işte mutfağa saklan. Mutfağa koştum ve kapıdan paraşütle atladım. I ran into the kitchen and parachuted through the door. I ran into, run, koşmak, ran, koştum geçmiş zamanda. Yani ikinci hali. I ran into the kitchen and parachuted through the door. Parachuted, paraşütle atlamak. Yani kapıdan paraşütle atladım diyor. Odama iniş yaptım. Orada salyangozlar saklambaç oynuyorlardı. I landed in my room. Land, iniş yapmak. Kim? I, ben. Ne yaptım? İniş yaptım. I landed in my room. Snails were playing hide and seek. There. Yani orada hide and seek, saklambaç oynamak. Ben de oynamak istiyorum dedim. Tabii gel oynayabilirsin dediler. I want to play too. Ben de oynamak istiyorum. I said. Dedim. Sure. Tabii. Come. Gel. You can play. Sen de oynayabilirsin. They replied. Onlar yanıtladılar. O şekilde yanıt verdiler. Saklanmak için koridora koştum. Ayağım kaydı ve düştüm. I ran into the corridor to hide. Koridor, biliyorsunuz corridor ya da hallway. Hallway, onu da söyleyebilirsiniz. I ran into the corridor to hide. I slipped and fell. Slip, kaymak. Slipped, ayağa kayması yani geçmiş zamanda. I slipped and fell. Düşerken selfie çektim. Caz müzisyenler beni gördüler ve güldüler. I took a selfie as I fell. The jazz musicians saw me and laughed. Gördüler ve güldüler. Onlara dava açtım. Yargıca veya hakime rüşvet teklif ettim. I sued them. Sue, dava açmak. Mahkemeye vermek. I sued them. I offered a bribe to the judge. Offer, önermek, teklif etmek. I offered a bribe. A bribe, rüşvet. Aklınıza tutun. A bribe. Klasik gitar ve kaplumbağa getireceksin dedi. Rüşveti kabul ettim. Kim dedi bunu? Hakim, değil mi? Bana klasik gitar ile kaplumbağa getireceksin dedi. Rüşveti kabul ettim. He said, you will bring a classical guitar and a turtle. I accepted the bribe. Rüşveti kabul ettim. I accepted. Tamam mı? Accept, kabul etmek. Hakim caz grubuna 5446 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yani caz grubunu 5446 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kim? Hakim. Ne yaptı? Çarptırdı demeniz lazım. Hakim çarptırdı caz grubunu 5446 yıl hapis cezasına şeklinde söylemeniz gerekiyor. İngilizcesi. The judge sentenced the jazz group to 5,446 years in prison. Tamam. The judge, hakim, sentenced, çarptırmak, hapis cezasına çarptırmak. Sentenced the jazz group to 5,446 years in prison. Prison, hapis demek. Hakim klasik gitar çalarken kaplumbağası
tavşan kanı çay içiyordu. Tavşan kanı belki sizin için tamamen ne olacak İngilizcesi. Bunun İngilizcesi şu şekilde olacak arkadaşlar. 2 cümle bu. Yani klasik gitar çalarken bizim hakim kaplumbağa tavşan kanı çay içiyordu anlamında. While the judge was playing the guitar, his turtle was drinking bright red tea. Bright red tavşan kanı demek arkadaşlar. Evet, şimdi bu yazmış olduğumuz hikayeyi Amerikan telaffuzunda dinleyeceğiz. Bunu dinleyelim arkadaşlar. Ondan sonra konuşma faslına geçeceğiz. Orayı tamamen İngilizce yapıyoruz ve geçmiş zamanda değil, geniş zamanda çok basit bir dille konuşma yapacağız. Şimdi dinleyelim. Catch me if you can passed. The police were chasing me. Officer Knife was shouting, "I'll catch you." I entered my house. The ant on the sofa said, "Hide in the kitchen." I ran into the kitchen and parachuted through the door. I landed in my room. Snails were playing hide and seek there. "I want to play too," I said. "Sure, come, you can play," they replied. I ran into the corridor to hide. I slipped and fell. I took a selfie as I fell. The jazz musicians saw me and laughed. I sued them. I offered a bribe to the judge. He said, "You will bring a classical guitar and a turtle." I accepted the bribe. The judge sentenced the jazz group to 5,446 years in prison. While the judge was playing the guitar, his turtle was drinking bright red tea. Şimdi gelelim konuşma faslına. Komple İngilizce yapacağız. Çok basit dili kullanacağım. Okay, let's begin. So, you run to your house, right? You run to your house. Why do you run to your house? Why? What's the problem? Why do you run? Well, yes, the police is chasing you, right? The police, here is the police car, right? And the officer, Knife, this is the knife, right? The officer Knife is chasing you. That's why you run to your house. Again, why do you run? Why? What's the problem? Yes, the problem is the police. The problem is the officer Knife. So, you enter your house, right? You enter your house. Who do you see? Who do you see after you enter your house? Well, yes, you see an ant, right? You see an ant. Bir karınca görüyorsunuz. You see an ant. And where is this ant? Where is it? Is it under the armchair or is it behind the armchair? Where is it? Well, yes, it is on the armchair, right? The ant is on the armchair. It's not behind the chair. It is not under the chair. It is not next to the chair. It is on the armchair. So, do you see a dog on the armchair? Well, no, not a dog, right? You don't see a dog on the armchair. You see an ant on the armchair. What does the ant tell you? What does he or she, what does it tell you? Well, yes. It says, go and hide in the kitchen, right? The ant says, go and hide in the kitchen. Why does the ant say, go and hide in the kitchen? Why? Why does it say it? Why does he say it? Well, because you are running away from the police, right? Because the police and the officer Knife, they are chasing you. And that's why the ant wants to help you. He wants to help. That's why he says, go and hide in the kitchen. Do you accept his suggestion? Teklifini, tavsiyesini kabul ettiniz mi? Do you accept his suggestion? Well, yes. Yes, you do. You accept the suggestion, right? You say, okay,
I'm going to the kitchen and I will hide up there. And you go to the kitchen, right? You go to the kitchen. This is the kitchen. And what do you do? When you come to the kitchen, what do you do in the kitchen? Well, yes, you parachuted, right? You just parachuted through the door. You come to your kitchen and through the door, you just parachuted, right? Look, here. This is you, okay? And this is the parachute. You just parachuted in the kitchen and you travel. You travel in the kitchen. You see everything. Maybe you take some pictures in the kitchen. After you parachuted in the kitchen, where do you go? Where do you go after this? Well, yes, you go to your bedroom, right? You go to your bedroom or your room. Do you land there? Do you land in your room? Well, of course, yes. You land in your room. You stopped traveling in the house with your parachute and you just land. You just land in your room. What do you see around you when you land in your room? What do you see? Ne görüyorsunuz iniş yaptıktan sonra kendi odanızda? What do you see? Well, yes, you see a big tree, right? A big tree. And 1, 2, 3, 4 snails. So, what are they doing? What are the snails doing in your room? Well, yes, they are playing hide and seek, right? They are playing in your room. What is this snail doing up here? What is it doing? What is this snail doing? Well, yes, it is counting, right? It is counting like 567, 568, 569, 570, 571. Why is it counting? Why is this snail counting? What's the point? Niye bunu yapıyor? Ne anlamı var böyle saymasının? Well, because this is the game, right? This is the game, hide and seek, and you have to count. This is the rule of this game. Why does the snail count? Why does it count? Neden sayma ihtiyacı var bu oyunda? Why does the snail have to count in this game? Why does it have to do this? Well, because it has to count, and during this period of time, bu geçen zaman dilimi içerisinde, during this period of time, its friends, the other snails can hide, right? It's the time. For example, when the children play hide and seek, they just count 1 to 100, right? Because children are faster than the snails, and in here, the snail maybe it is counting 1 to 1,000, because they are slower than the children. Even 1,000, it's not enough for them. You can see these snails. They barely cover a distance, right? They barely cover a distance. Yani ancak bu kadar mesafe kat etmişler. They barely cover a distance. And what do you do? What do you tell them? What do you tell the snails? Or what do you ask? Or what do you ask the snails? Well, yes, you say, I want to play, right? I want to play too. You want to play hide and seek, and you say to the snails, guys, I want to play hide and seek too. Do they say yes or no? Well, of course, they say yes, right? They say, yes, come. You can join us. You can play hide and seek with us. They don't say no, they say yes. Where do you hide? Where do you plan to hide? Nereye saklanmaya karar veriyorsunuz? Well, yes, you run to the corridor, right? You run to the hallway here. You run very fast. And what happens here? What happens to you? Well, yes, you sleep, right?
You just sleep. Your foot just sleep. And you fall down. And while you are falling down, what do you do? Well, yes, you take a selfie. You take it. This is you, right? This guy is you, and you're taking a selfie. Look at the cell phone. In this detail, you can see this guy in this cell phone, because I made these cards, and I know what I put in this cell phone here. You take a selfie because you want to share this photo on social media, maybe on Instagram or on Facebook. You want to post it like, guys, look at me. How did I fall down or something like that? So, again, do you call an ambulance while you are falling down? Do you call an ambulance like 112 and you're just calling, hello, is this an ambulance? Yes, I'm falling down. In seconds, maybe I will break my hand. Come and help. Do you call an ambulance? Ambulans mı arıyorsunuz bu şekilde düşerken? Well, no you don't, of course. You don't call an ambulance. You take a selfie because you're falling down. Because you want to share this, right? You want to post this on social media. And while you are falling and while you are taking a selfie, who is watching you? Well, yes, the musicians, right? We have the two musicians here. They are watching you and they laugh. Why do they laugh at you? Why? What's wrong? What's the problem? Well, they are laughing at you because you fall down. That's normal. But while you are falling down, you take a selfie. That's not normal. That is abnormal. And unusual. That's why they are laughing at you. Because this is funny and stupid. So they laugh at you and you see them. You see these musicians up there. What do you tell them? What do you do next? What do you do to these musicians? Well, yes, you sue them, right? Sue. Dava etmek. You sue them. Why do you sue them? Why? Well, because they laugh at you, right? They make fun of you. That's why you want to sue them. Where do you go to sue them? You want to sue them, and where do you go? Do you go to school? Well, no, you don't go to school. You go to the judge right here. Look at the judge. He's super happy and he's having a nice time. He's enjoying his time. And you say, hey, judge, I want to sue this jazz group because they laugh at me. Do the judge accept? Do the judge say yes to you? Does he say yes? Well, no, he doesn't say yes. The judge doesn't accept this. What do you offer to the judge? What do you offer? Ne teklif ettiniz yargıç hakime? Well, yes, you offered a bribe. You offered a bribe to the judge. And what does the judge want from you? What does he want from you? Well, he wants a classical guitar and a turtle, right? The judge says to you, hey you, I would like to have a classical guitar and a turtle. I want you to bring me a classical guitar and a turtle. That's my offer. Bring me them and I will do whatever you want. Do you accept the bribe? Do you accept the bribe? Rüşveti kabul ettiniz mi siz? Well, yes. You accept the bribe.
And you bring him a classical guitar here. That's the classical guitar. And you bring him a turtle. So, the judge gets his classical guitar and a turtle as a bribe. After this, bundan sonra, after he gets his bribe, how many years were the jazz group sentenced to? How many years did they get? Kaç yıla çarptırıldılar? Well, yes, they were sentenced to 5,446 years in prison, right? The jazz group, these guys are, or were in the past, they were sentenced to 5,446 years in prison because they laugh at you. That is their fault. Whatever. And finally, how does the story end? How does it end? Nasıl bitiyor bu hikaye son kısmı? Well, yes, in the end, the judge is playing his guitar, right? Because he's having a great time. He's playing his classical guitar. And then while he's playing his classical guitar, his turtle drinking the bright red tea, right? The turtle is drinking the bright red tea. Of course, with some sugar. Look at this sugar. Actually, the turtle didn't add some sugar. See here? It didn't add some sugar. It didn't add some sugar because he's kind of a Arabi, something like that, right? Whatever. Okay, so that's the end of this conversation and end of this story. Hope you like it. I hope you enjoyed this. And I hope you will remember all the vocabularies that we used in this story. Please listen more and practice more. Speaking part of these lessons are really important. Okay. Evet arkadaşlar, konuşma faslını da sona erdiriyoruz burada. Dinleme kısımlarını ve konuşma kısımlarını sık sık yapmanızı öneririm. Ve bu serilerde kullanmakta olduğum bu kartları satın almak isteyen arkadaşlar aşağıdan broşürü inceleyebilirler. O broşürde kullanmış olduğum kartları artık bu derslerde kullanmayacağım. Orada 200'e yakın bir kart var. Kendiniz eğer üretmek istiyorsanız, dilde bir üretim sağlamak istiyorsanız bu kartlardan 2-3 tanesini yan yana getirerek kendi hikayenizi kurgulayabilirsiniz. Bu çok basit. İngilizce'de yabancı dil söz konusu olduğu zaman en büyük eksiklik dilde üretim. Dil öğrenmeye çalışırken kullandığınız materyallerin %98'i bilgi girişine dayalı. Bilgi çıkışına dayalı değil. Halbuki bilgi çıkışına dayalı bir yol izlediğiniz zaman dili kullanmış olacaksınız. Dili iletişim için kullanmak zorundasınız. Dili iletişim için kullanmadığınız sürece sadece bilgi aşamasında kalacaksınız. Yani bilgi yüklü bireyler haline dönüşeceksiniz. O bilgileri kullanmadığınız sürece iletişim kabiliyetiniz güçlenmeyecek, gelişmeyecek. Sadece bir askıya almış olacaksınız. Burada ise bu tarz ilginç görseller üzerinden yan yana getirerek İngilizce hikayeler kurguluyorsunuz. Yani bir olayı anlatıyorsunuz tabiri caizse. Ve bu olayları siz basit bir dille anlatmayı başarabilirseniz, yarın öbür gün sizin başınıza gelebilecek herhangi bir olayı daha rahat ve kolay bir dille ifade edebileceksiniz. Evet, bu bölümün çalışma kağıtlarını indirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aşağıya bırakıyorum bir link. Burada kullandığım bu kartlar ve onun dışında çalışmanız gereken bazı PDF dosyalarını hazırladım. Oradan indirin, çalışın. Evet, yorum yapmayı, kendi görüşlerinizi bildirmeyi unutmayalım. Özellikle bu seriyle ilgili ne düşünüyorsanız lütfen bunu belirtin. Çünkü bu YouTube mecrasında sanırım biz ilk kez yapıyoruz. Benim dışında bu şekilde yapan başka bir kanalı var mı bilmiyorum. Özelden yapan varsa vardır ama ben henüz YouTube'da böyle bir şey görmedim. Benim için de yeni, sizin için de yeni. Şahsen benim açımdan çok faydalı. Çünkü Almanca öğrenmeye çalıştığım zaman bu sistemi ben kullanmıştım kendi üzerimde. Müthiş bir faydasını da görmüştüm. Hayalen Almanca konuşuyordum böyle bir olayları kurgulayarak falan. Ve çok müthiş bir etkisini de görmüştüm. Umarım sizde de aynı sonuçları olur. O yüzden konuyla ilgili görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Abone olmayı, tavsiye etmeyi unutmayalım. Derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.